Herkese selamlar. Singer 2273 model makinemle dikiş dikmeyi öğreniyorum ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün birlikte fermuarlı kırlent kılıfı dikeceğiz. Bu kırlent kılıfının kumaşı benim için çok özel. Çünkü kendim ekolojik baskı yaparak bu kumaşların desenlerini elde ettim. Hadi hemen fermuarlı kırlent kılıfımızı dikmeye başlayalım. Kırlentimizin ölçüleri 40'a 40 olacak. Kumaşlarımı 2 santim fazla olacak şekilde, yani 42'ye 42 olarak kestim. İlk olarak kumaşlarımın kenarlarındaki iplikler çıkmasın diye zikzak dikiş yapacağım. Makinemi zikzak dikiş ayarına getiriyorum. Dikiş ayarını 4. kademede, genişliği ise 3. kademede bırakıyorum. Kumaşın her ikisinin de 4 köşesini zikzak dikiş ile dikiyorum. Köşeyi dönerken iğne içeride kalacak şekilde dikiş başlığını kaldırıyorum. Kumaşı çevirip dikişe devam ediyorum. Sonuç olarak kumaşımızın kenarları bu şekilde oluyor. Kumaşların ters yüzleri üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Mezura ile 2'şer santim içeri doğru ölçüm yapıp sabunla çiziyoruz. Ardından cetvel yardımıyla bütün bir çizgi yapıyoruz. Tüm kenarları bu şekilde dikiş çizgimizi çekiyoruz. Fermuar dikişi yapacağımız kısımdan 5 santim iki kenardan içe doğru işaret koyuyoruz. İğne ile sabitliyoruz. Fermuarımız 30 santim uzunluğunda. Kumaşımızı dikiş makinesine yerleştiriyoruz. Sağlam olması için geri dikiş yapıyoruz. Sonrasında ölçtüğümüz 5 santim alana kadar sık dikiş, diğer 5 santime kadar seyrek dikiş yapıyoruz. Böylece fermuar arası daha kolay sökülecek. Dikişe yeni başladığım için biraz temkinli dikiyorum. Sona geldiğimde tekrar geri dikiş yapıyorum ve fermuar kısmının dikişini bitiriyorum. Ütüyle dikiş yerini düzleştiriyorum. Fermuarı dikeceğimiz alanın üzerine getiriyorum. İğne ile fermuarı kumaşa sabitliyorum. Fermuarın başının dikiş esnasında zorluk çıkarmaması için kumaşı gerdirerek fermuar başının olduğu kısmı söküyorum. Fermuarın kalan kısımlarını iğne ile sabitleyip dikim işlemine başlıyorum. İlk olarak dikiş başlığını fermuar başlığıyla değiştiriyorum. Geriye doğru dikiş yaptıktan sonra düz dikiş yaparak fermuarı dikiyorum. Fermuar başının olduğu yeri dikmek için fermuarı açıyorum, öyle dikiyorum. Fermuarın olduğu kısmı biraz geçiyorum. İğne içerideyken dikiş başlığını kaldırıp kumaşı döndürüp o şekilde dikiyorum. Fermuarın üzerine gelirse iğne kırılabilir. Fermuarın alt kısmına geldiğimizde de yine fermuarı biraz geçerek dikiş yapıyorum. Sonrasında dikiş başlığını kaldırıp iğne içerideyken kumaşı döndürüyorum ve dikişe devam ediyorum. Fermuar dikiş işlemimizi başarıyla tamamladık. Artık aradaki dikişleri kumaşı gerdirerek söküyorum. Fermuarımızı açıyorum. Artık kırlent kılıfımızın kalan kenarlarını da dikeceğim. Önceden işaretlemiş olduğum yerlerden düz şekilde dikiş yapıyorum. İlk geriye doğru dikiş yapıp sonrasında dikişe devam ediyorum. Köşeyi dönerken iğne içeride kalacak şekilde dikiş başlığını kaldırıyorum. Kumaşı çeviriyorum ve dikişe devam ediyorum. Artık dikişin sonuna geldik. Geriye dikiş yapıyorum. Kumaşımızı dikiş makinesinden çıkarıp ipimizi kesiyorum. Kırlentimizin dikişleri gördüğünüz gibi bu kadar güzel bir şey yapacağımı ben de bilmiyordum. Bence dikiş makinesi almayı düşünüyorsanız hiç beklemeyin, alın. Ben diktiysem herkes dikebilir diye düşünüyorum. Evde kendi kendime öğreniyorum. Eğer hatalı bulduğunuz veya öneride bulunmak istediğiniz kısımlar varsa yorumlara bekliyorum. Kırlente
Kılıfı geçirmek de çok basit oldu. Verdiğim ölçülerde yaparsanız bir sıkıntı yaşamazsanız. Yaptığım ekolojik baskı da çok güzel görünüyor. Hem doğal hem de tamamen kendi ürettiğim bir ürünü kullanmak bana çok güzel hissettirdi. Hiç deneyimimin olmadığı işlerde tek başıma bir şeyler başarmak bana çok keyif veriyor. Sizin de böyle keyif aldığınız şeyler var mı? Yorumlarda buluşalım. Dikiş deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.